Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, tam ölçülü, tam garantili atom kurabiyesi tarifim var. Bu sefer atom kurabiyesini farklı şekilde hazırladım sizler için. İnanılmaz lezzetli oldu. Her atom kurabiyesi tarifi denenmez iddia ediyorum. Bu atom kurabiyesi tarifini çok seveceksiniz. Hamuru kıyır kıyır yumuşacık. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 2 adet elmamızın kabuklarını soyalım. Soyduktan sonra rendeleyelim. Elmamızı rendeledikten sonra 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim ve karıştıralım. Ocağın altını açalım. Elmanın suyu hafifçe çekene kadar hafif rengi döndükten sonra elmaları bu şekilde kaynattıktan sonra hemen diğer malzemeleri ekleyebiliriz. 1 çay bardağı ceviz ekliyorum. Çekilmiş ceviz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu kuru üzüm ekliyorum. Kuru üzümleri yıkadım, süzdüm, ondan sonra ilave ettim. 1 çay kaşığı toz tarçın ekliyorum. 5 adet inciri küp küp küçük küçük doğradım, ekliyorum. Ve 5 adet kayısıyı küçük küçük doğrayıp ekliyorum. Tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bir 3 dakika kadar daha kavuruyorum. Sonrasında ocağın altını kapatıp bir kenarda soğumasını bekliyorum iç harcımın. Hemen o sırada iç harcım soğurken ayrı bir kabın içerisinde kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayalım. 1 adet yumurtanın sarısını uygun kabımızın içerisine ekleyelim. Akını ise üzeri için ayrı bir kapta bekletelim. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 150 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. Çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Toplamda 3,5 su bardağı dolusu un kullandım. Öncelikle 3 su bardağı unumu ekliyorum. Bu aşama çok önemli. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket toz vanilya ekliyorum. Unumuzu mutlaka kontrolle ekleyelim ki bu kurabiye hamurunun en önemli püf noktası bu kısım. Çünkü hamurunu kontrollü ekleyerek yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Yani biraz cıvığa yakın bir hamur olması gerekiyor kıyır istiyorsanız. Hamurum biraz cıvık olduğu için yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde un ekledim. Ama lütfen kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Çünkü bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişkenlik gösterebilir. Unun markasına göre de değişkenlik gösterebilir bu ölçüler. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hemen bir Türk kahvesi fincanının içerisine hafifçe elinizle yağlayın. Yağladıktan sonra streç filmi kaplayın. Sonrasında hamurunuzdan cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar kopararak bardağın içerisinde parmağınızla kenar kısımlarını bastırarak orta kısmında bir oyuk oluşturun bu şekilde. Sonrasında kurabiye hamurumuzun içerisine iç harcımızdan 1 tatlı kaşığı dolusu alarak ekleyelim. 1 tatlı kaşığı ekledim. Biraz daha ekleyip kapatıyorum. Bu şekilde tam orantılı oluyor. Hamurumuzun üst kısmında bu şekilde parmak uçlarımızla bastıralım ve ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsimizde dizelim. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 25 adet atom kurabiye elde ettim. Küçük hamur parçaları aldığım için bu sefer çok sayıda kurabiye sayısı elde ettim. Daha önce sizlerle atom kurabiyesi tarifimi paylaşmıştım. Çok beğenmiştiniz ama bu şekilde fincan kalıbında hazırlayarak yapmamıştım. Normal hamurdan parçalar kopararak avucumun içerisine yuvarlayarak içerisine iç harcı koyup yuvarlak bir şekilde hazırlamıştım. O şekilde yaptığımız zaman biraz da büyükçe olmuştu, daha az çıkmıştı. Her zaman söylüyorum, malzeme ölçüsünü büyükçe yaparsanız daha az sayıda çıkar. Daha küçük parçalarda yaparsanız daha çok sayıda çıkabilir. Tabii ki kalabalık misafirleriniz gelecekse de malzeme ölçülerini tamamen yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Tepsimize bu şekilde kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra üzeri için ayırdığımız yumurta akımızı kurabiyelerimizin üzerine bir fırça yardımıyla sürelim. Üzeri için hazırlamış olduğumuz ince çekilmiş cevizimizi
bulayalım. İsterseniz hamurun her tarafını bulayabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi sadece üst kısmına da bulayabilirsiniz. Tamamen görüntü olarak nasıl yapmak istediğinize bağlı. Her iki türlü de olabilir. Ben çok fazla hamurun etrafını da bulamak istemedim. Çünkü bu şeklin kaybolmasını istemediğim için sadece üst kısmına yumurta akını sürüp ondan sonra cevizi buladım. Eğer bu şekli yaptıktan sonra kenar kısımlarını da yapmak isterseniz hamurumuz çok ince olduğu için, biraz cıvığa yakın olduğu için şekilde bozulmalar söz konusu olabilir. O yüzden sizlere de açıkçası tavsiye etmem. Bu şekilde fırçayla üst kısmını hemen yumurta akını bulayalım. Sonrasında bir kaşık yardımıyla ceviz dökelim ve hafifçe çay kaşığı yardımıyla cevizleri kurabiyenin üzerine yapıştıralım. Yumurta akı sürdüğümüz için zaten kolaylıkla yapışacaktır ama ben özellikle üstü böyle tamamen cevizle kaplı görünmesini istediğim için kaşıkla da hafiften bastırdım. Tamamen yapıştırmış oldum. İlk tepsim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimi ağır ağır pişirerek üzerleri de kızarana kadar pişiriyorum. Ben yaklaşık fırınımda 15 ila 20 dakika aralığında tuttum ama üzerindeki cevizleri yakmamak için olabildiğince fırınımızı düşük derecede, yani 170 derecede ayarlayıp pişiriyoruz. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman üzerindeki cevizlerde yanıklık oluşmaz ve içerisindeki iç dolguyla kurabiyenin hamuru çok güzel kıyır kıyır kavrulmuş bir şekilde pişecektir. Yaklaşık 15 dakika ile 20 dakika aralığında çok güzel kavrulmuş bir şekilde pişiyor ama kontrollü bir şekilde, lütfen kontrol ederek fırınımızı takip edelim. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz hemen üzeri için pekmez döküyorum. Pekmezinizin kıvamına göre tabii ki de belirleyebilirsiniz. Bazen soruyorsunuz, koyuysa eğer pekmezim su ekleyebilir misiniz? Tabii ki de çok az su ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığıyla üzerine hafifçe serpelim. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok şık oldu. Pekmezi de hemen sıcak sıcak olduğu için kurabiyeler çok güzel çekiyor. Hem kıyır hem de ağızda dağılan inanılmaz lezzetli bir kurabiye. Özellikle bu mevsimlerde de, soğuk mevsimlerde de böyle sıcacık çayın, kahvenin yanında çok lezzetli hem de enerji bombası olan bir kurabiye olduğu için çok uyumlu bir atıştırmalık oluyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hemen sunum tabağımı da dizdim. Sizlere yakından ısırık alarak ve keserek iç dokusunu göstermek istiyorum. Görüntüden de anlaşıldığı üzere gerçekten mükemmel bir kurabiye. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinize paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra da yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.